Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim krep sarma hazırlayacağız. Bu seferkini tavuklu olarak hazırlayacağım. Daha öncesinde kıymalı tarifini paylaşmıştım. Hemen ilk önce krebini hazırlayarak başlayacağım. Tüm malzemeleri karıştıracağız ve çırpacağız. Sadece bu kadar. Arzu ederseniz aynı krebi kahvaltılarınız içinde tüketebilirsiniz. Toplamda 12 tane kadar krep çıkıyor ortalama. 3 adet orta boy yumurta, 1,5 su bardağı elimizde klasik bardaklarla süt, 1 su bardağı su. Tüm malzeme normal oda ısısında, yani öyle ılık süt ya da ılık su değil. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı kadar tuz, 1,5 su bardağı un ilave ediyorum. İster el çırpıcısıyla, isterseniz de mikserle çırpabilirsiniz. Ben böyle daha hızlı ve pratik olması için mikserle çırpıyorum. İyice karışana kadar ortalama şöyle 1-2 dakika boyunca çırpacağım. Yeterli. Şöyle cıvık olması gerekiyor ki güzel bir şekilde yayılıp ince bir hamur olması için. Eğer ki baktığınız katı oldu, sütle açabilirsiniz ya da çok koyu olursa şöyle 1 yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı kadar da ilave edip kıvamını bulabilirsiniz. Her zaman yaptığım tam ölçü arkadaşlar. Bu şekilde gayet iyi oluyor. Şimdi ocağın başına geçip kreplerimi pişireyim. Krepleri pişirmeye başlayayım. Şöyle bir krep tavası kullanacağım. Çok az sıvı yağ koyuyorum. İlk aşamada ocağın altında yakıyorum. Orta ateşe getireceğim. Şöyle bir peçeteyle siliyorum. Böyle çok bir sıvı yağ kalmaması için bunu atmıyorum. Ara ara böyle sileceğim. Tava ısındıktan sonra hemen içerisine bir kepçe krep döküyorum. Benim kepçem oldukça küçük. Sizler de tavanıza göre ayarlarsınız. Şöyle yayıyorum. Hafif orta ateşe getiriyorum. Orta ateşte pişireceğim. Çok kısmayın. Yanlardan şöyle kızardığını gördüğünüzde hemen çevirin. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi kabarıyor. Bu krep hamurunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kahvaltıya bile hazırlayabilirsiniz. Elimdeydi. Bu tarafını da pişiriyorum. Bu tarafı da pişti artık. Yeterli. Alıyorum. Şimdi yağ sürmeyeceğim her defasında. Şöyle 2-3 tane pişirdikten sonra bu şekilde çevireceğim. Tüm krep hamurun bitene kadar aynı şekilde pişirip bitireceğim arkadaşlar. Şimdi zamandan tasarruf etmek için ben bunu arka tarafa alacağım arkadaşlar. Şu arka tarafta hepsini yavaş yavaş pişireceğim. O esnada hemen tavuklu harcımı kavurmaya başlayayım. Sizler de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Daha kolay olacaktır. Krebi arka tarafa aldım. Onu orada pişirmeye devam ederken şöyle uygun bir tencereye ocağa alıyorum. Ortalama yarım kilo kadar kuşbaşını 3'e doğradığınızı düşünebilirsiniz. Öyle küçük küçük tavuk göğsünü doğradım. Ocağın altını yakıyorum. Altını yüksek ayara açıyorum. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle küçük küçük, çok büyük doğramayın. İçinde güzel olmuyor. Hazırladığım bu krep sayısı için bu tavuk gayet iyi. Çünkü bolca soğan, biber de koyacağım içine.
Suyunu çekti artık tavuklar. İyice saldı ve çekti. Tamamdır. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 adet orta boy, ben biraz daha büyük kuru soğan, 2-3 tane kadar da yeşil biberi yine doğradım. Onları da karıştırıyorum. Soğanı böyle bol olursa daha lezzetli oluyor. Şimdi içinde soğanlar küçülene kadar kavuracağım. Yeterince kavruldu artık tavuk, tamamdır. Yani içerisine 1 adet büyüklerinden domatesin kabuklarını sürüp doğradım. 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave edip bunlarla da bir süre kavuracağım. Kreplerimden de son 1-2 tane kaldı. Bitmek üzere. Bu esnada altı hep yüksek ayarda. Baharatlarını da katayım. Tuz ilave ediyorum. Karabiber ortalama 1 çay kaşığı kadar. Ve pul biber. Şöyle 1-2 dakika daha kavurunca yeterli. Tavuklar artık pişti. Yeterli, az daha yakıyorum bile. Artık ocaktan alayım. Krebimin de sonuncusunu pişirdim. Onu da alayım. Şimdi beşamel sos hazırlayacağım. Uygun bir tencereye ocağıma alıp hemen beşamel sosunu hazırladıktan sonra yemeğimin büyük kısmı bitmiş olacak. Şöyle ortalama 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Ben bu şekilde kesip hazırlıyorum tereyağlarını. Tereyağını eritiyorum. Tereyağı erimeye başlayınca 2 yemek kaşığı ilave ediyorum. Çok tepeleme olmadan unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yeterli. 3,5 su bardağı süt katacağım. Şöyle 2,5 bir bardak daha katacağım. Şöyle tam 3,5 bardak oldu. Orta ateşten biraz daha yükseğe alıyorum. Karıştırarak pişireceğim. Kaynamaya başladı göz göz gördüğünüz gibi. Çok böyle aşırı katı hazırlamıyorum ben beşamel sosunu. Bu gayet iyi. Zaten birazcık bekleyecek. Beklerken de koyulaşıyor. Şimdi içerisine tuzunu katayım. Hemen hemen 1 çay kaşığı. Biraz da karabiber, çok az. Artık ocağın altını kapatayım. Kaynamaya başlayınca şöyle 1 dakika kadar karıştırarak pişirmeniz yeterli. Beşamel sosum da hazır. Artık yemeğimi tamamlamaya geçebilirim. Artık sarmaya başlayabilirim. Kreplerimden şöyle alıyorum. Şu benekli kısmı içe bırakıyorum. Şu şekilde. Bir tane ben yaptım hatta burada. Ortalama yani 1 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Tavuklu içten bırakıyorum. Şöyle kenarlarına topluyorum. Üzerine atıp 2 kere de sarıyorum. Bu şekilde. Ve tepsiye diziyorum. Hafif aralıklarla, çok sıkıştırmayın. Yine benekli kısmı içeride bırakıyorum. Yeterince tavuklu harçtan koyuyorum. Yanlardan kapatıyorum. Bu şekilde 2 kere de katlıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve lezzetli bir ana yemek. Yanlardan kapatıyorum. Çok aşırı kalın yapmayın sakın krebinizi. Bu şekilde yerleştiriyorum. Yeterince koyuyorum şöyle. Yanlardan.
Hepsini tamamladım. Güzelce dizdim. Hemen beşamel sosunu da göstereyim. Ara ara karıştırdım kıvamı. Harika oldu. Bir kaşık yardımıyla şöyle üzerine bırakıyorum. Kaşığın arkasıyla da dağıtın. Tam üst kısmına doğru kaşar. Üst kısmına şöyle kaşarları bırakıyorum. Kaşarı da üzerine serptim. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Arzu ederseniz bir gece öncesinden hazırlayıp üzerini streç filmle kapatıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Yemeği fırından çıkardım. Üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Ben böyle bolca kızarmış sevdiğim için bayağı tuttum. Ortalama bir 20-25 dakikada pişti zaten. Hemen şuradan bir tanesini alıp servis tabağına koyayım. Sizlere de göstermiş olayım. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu lezzetli ana yemeği için müthiş bir görüntüsü var. Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bol beşamel sos hazırlarsanız daha yumuşak olacaktır. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.